could attest that I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Türkiye'den Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda tığ işinden yapmış olduğum bu güzel bluz çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Gerçekten yapımı gayet kolay olan bir model ve bir çalışma oldu. Umarım sizler de bu şekilde düşünürsünüz. Gelin hadi hep birlikte bu güzellik nasıl örülüyormuş geçelim arkadaşlar. Bluzumu yaparken kullanmış olduğum ipim Himalaya Dore marka arkadaşlarım. Şöyle pullu bir ip. Tığım ise 2 milim oldu. Hemen şu şekilde yaparak açıyorum ve İçinden çıkartırsanız daha rahat ediyorsunuz. Bazen zorlu olabiliyor. Şöyle. Şimdi buraya arkadaşlarım şöyle tutuyorum ve alıyorum. Bir tane halka yaptım kendime. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra üzerine 2 alıyorum. Ve ilkinin içerisinden giriş yapıyorum. Buraya şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Evet 1, 2, 3 zincir. Diğerleri 3. Sadece ilk baştaki 2, 4 zincir arkadaşlar. Şöyle aldım. 1, 2, 3 de çektim. 1, 2, 3 zincir. Üzerine 2 aldık. Hemen bakın şu yerden giriş yaparak şöyle tamamlıyoruz. 1, 2, 3 aldım üzerine 2 defa ve bakın şu arada şöyle bir yer var. Oradan giriş yapıyoruz ve burayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu ilk başlangıç sıramız 2 parça halinde. Şimdi bunun uzunluğunu arkadaşlar kimi yapacaksanız ve kol uzunluğunu ne kadar isteniyorsa o ölçüde yapmanız gerekiyor. Yani bu şekilde benim diğer parçam 70 tane var arkadaşlarım, bu şekilde yerim. Bunu da 70'e tamamlıyorum. 1, 2, 3, 2 doladım ve buradan devam ediyorum. 1, 2, 3 bu şekilde. Arkadaşlar şimdi bu 70 tane olarak yaptığımız yer, bakın ölçüyü bu şekilde alıyoruz. Kolları mesela biz bunu şöyle yaptığımız zaman bakın şuraya geliyor. Bu da buraya geliyor. Bu şekilde ölçü almanız gerekiyor. Bu ölçüsü ne kadarsa o kadar bu yaptığımız yerlerden, şuralardan yapmanız gerekiyor. İlk başlangıcımız bu şekilde. Ben diğer parçada göstereyim sizlere. Evet şimdi bakın şu benim tamamladığım parçam. Bunu şimdi nasıl yapılacağını göstereceğim sizlere öyle. Şöyle bakın şu burası olacak. Bu da diğer kol tarafı olacak. Ve böylelikle devam edeceğiz. Şimdi bunu ben tamamladım, bitirdim.
Aynı şekilde diğer ön kısmını da yapacağız. Evet, şimdi son yeri de yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle alıyorum. Bakın arkadan öne getirdim. 1 2 üçlü trabzan boyutunda bir yer yapmış oldum. Üzerine bir kere alıyorum. Bu boşlukların her birisinin içerisine bakın şu şekilde bir tek 2 2 çekerek 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle 2 3 4. Kenardakini saymıyoruz. Şöyle 4 tane üçlü trabzan. Sonra üzerine bir aldık. Geçiyoruz yan tarafa. Aynı şekilde buraya da 1 2 3 4. Bütün bunların içerisine bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlarım. 4'er tane üçlü trabzan yaparak. Bu şekilde. Şimdi burası yeterli. Ben size diğer kısmını göstereyim. Sona geldiğimizi farz edin. Yani burayı içini hepsini yaparak geldiğimizi düşünün. Şöyle alıyorum yine kenardan. Şöyle tamamlıyorum. Sonra çeviriyorum arkadaşlarım şöyle. Sonra buraya dörtlü trabzan boyutunda bir yer yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şöyle. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Üzerine 1 2 3 doluyorum. Aşağıdan bakın kenardaki yerimizi atlıyoruz. Burayı atlıyoruz. Buraya geçiş yapıp buraya şöyle 1 2 3 4. Dörtlü trabzan yapıyoruz. Arada birini atladık. Bir zincir çektik çünkü. Sonra bir tane zincir. 1 2 3 tane doladık. Bir tanesini atlıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Bir tane zincir, tekrar 3 dolayıp aynı işlemi bütün hepsine uyguluyoruz. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağız. Hemen şöyle yapalım. Bir zincir, 3 doladık, dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Son yerden de gördüğünüz gibi aldım ve yine buraya dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bu kenardaki yerim oluyor. Arada da bakın bir tane atlamış olduk. Şimdi yine çeviriyorum. Şöyle. Bu sırada diğer sıraya geçtik. Yine üçlü trabzan boyutunda şöyle 2 tane ile tamamladım. Üzerine bir aldım. Hemen boşluktan giriş yapıp bakın şuraya üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 2. Bu defa 2 2. Bütün boşluğa üçlü trabzanlar yapıyoruz. Her bir aradan bakın. Buradaki üçlü trabzanlar üzerine 2 dolayarak değil bir doluyoruz. İlkini tek çekip diğerlerini 2 2 çekiyoruz. Birinciyi yaptık, ikinciyi de yapalım. Evet, son yere geldim. Yine bakın şöyle kenardan girişimi yaptım. Tek aldım, 2 2 aldım. Evet, bakın bu kısmı bu şekilde. Sonra çevirdik. Yine bir dörtlü trabzan boyutunda şöyle yerimizi yapıyoruz. 3 ve 4. 4 yapın arkadaşlarım, daha güzel duruyor. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Sonra üzerine 1
2, 3, 4 tane doluyorum. Sonra aşağıdan arkadaşlar bakın. Pullar izin verirse şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıdan giriş yapıyorum. Sonra bir tane tek çekiyorum önce. Sonra 2 2 hepsini çekerek yukarıya çıkıyorum bu şekilde. Bakın. Bir tane zincir çekiyorum. Yine üzerine 4 doluyorum. 1 2 3 4. Aradan bir tane atlayıp ikincisinden giriş yapıyorum bu şekilde. Bakın. Şöyle aldım. İlkini tek çektim. Diğerlerini ikişer ikişer çekiyorum. Evet. Şimdi ise üzerine yine bir tane zincir çektim araya. 1, 2, 3, 4 doladım. Bakın şu bize yakın olan şu. Bunun altından tığımı bu şekilde geçiriyorum. Şöyle. Sonra buradan bir tanesini atlayıp ikincisinden giriş yapıyorum. Ve buraya şu şekilde giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet bakın. Sonra bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 doladım. Sonra arkadaşlarım bakın. Şuradan giriş yapıyorum. Bunu da buraya doğru itekliyorum. Aradan bir tanesini atlayıp buradan şu şekilde giriş yapıyorum. Ama bu burada kalacak. Ve şöyle çektim. İlkini tek çekip diğerlerini ikişer ikişer çekerek altılı trabzan yapıyorum. Evet bakın şöyle bir görüntü elde ediyorum. Bir zincir çekiyorum tekrar. 1, 2, 3, 4 doladım. Buradan 6 tane atlıyorum yine. Bakın şunu saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıdan girişimizi yapıyoruz. Bu şekilde ilkini tek çektik. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bir zincir çektik tekrar. 1, 2, 3, 4 doladık. Bunu atlıyoruz. Buraya geçiyoruz. Buraya yine ilkini tek çekip devam ediyoruz. Evet, anlaşılsın diye biraz daha burayı yavaş yapmak istiyorum. Bir zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4 doladım. Bakın şu şekilde tutup şuradan giriş yapıp geliyorum, birini atlayıp ikincisinden giriş yapıyorum. Şöyle ve buradan çıkartıp buraya bu altılı trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar 1, 2, 3, 4 doladım. Bu defa bakın şuradan giriş yapıyorum. Bunu şu şekilde arkaya doğru itekliyoruz. Yine bir tanesini atlayıp şuradan tutup şu şekilde geçirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet bakın çarpılarımızı da bu şekilde oluşturduk. Bir tane zincir çekiyoruz. Kenara geldik. 2, 3, 4. Kenardaki yerden bakın şu çıkmış olduğumuz yerden girişimizi yapıyoruz. Ve buradan şöyle çıkarttık. İlkini tek, diğerlerini ikişer ikişer yapıp tamamlıyoruz. Evet bakın görüntümüz bu şekilde oluyor. Sonra çevirdik. Yine üçlü trabzan boyutunda şöyle 3 tane hemen arkadan alıp yerimi yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Hemen bu boşluğa bakın. Şuradan giriş yapıyoruz. 1, 2, 3. Üçlü trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. 2, 2 yine. Her bir araya 2 tane bu şekilde yerlerimizi yapıyoruz. Üçlü trabzanlarımızı. Sonra bakın aradaki boşluğa giriş yaptık. Oraya da yine 2 tane. Her birisine 2.
Son yere de 2 tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir tane de bu kenardaki yerimizden giriş yapıp buraya üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlarım, sıralamamız bu şekilde. Şöyle göstereyim, bakın. Önce bunu yaptık, sonra burayı, sonra burayı, sonra bu şekilde devam ediyor. Bu kol genişliğini ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Bu biraz daha dökümlü bir bluz çalışması olacağından daha büyük çalışmak istedim arkadaşlarım ben. Tabi tamamen tercihe bağlı, dediğim gibi. Bunu daha küçük yapıp şöyle daha böyle oturan tarzda da yapabilirsiniz. Evet, şimdi bunu bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın ben bu parçayı da buraya kadar yaptım. Bakın şöyle 10 tanesini kol için ayırdım. Sonra arada kalan, şimdi buradan devam edeceğiz bakın. Arada kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yeri de bel için ayırdım. Şöyle göstereyim iyice sizlere. Bunun boyu, uzunluğu arkadaşlarım şuradan şöyle göstereyim. 120 santim. Bakın. 120 santim. Şu genişliği ise hemen şöyle göstereyim size. Bu elden ele fark edecektir. Onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Şöyle 38 santim civarında arkadaşlarım, benim için yeterli. Şu bel uzunluğu ise 3 tane yer yaptım zaten, 10 santim civarında arkadaşlarım. Böyle dökümlü duracağı için bu şekilde yeterli oldu. Şimdi şurayı göstereyim, bakın buradan da ayıracağız. Burayı ekleme işlemine geçtiğimiz zaman eklemeyeceğiz ve böylelikle yaka oyuntusunu da oluşturmuş olacağız. Bunların hepsini yapacağınız kişinin boyutuna göre ayarlamanız gerekiyor arkadaşlarım. Şimdi hemen masaya geçip şuradan size nasıl başlayıp devam edeceğiz onu göstermek istiyorum. Bakın şöyle işaret koydum. Şöyle işaretlerimi koydum ve bu şekilde yaparak şimdi bu büyük oranda tamamlamış olacağız. Bu ara birleştirme yerini de sizlere birazdan göstereceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, şimdi burası bizim ön kısmımız, yani dışarıya görünecek olan yerimiz. Bunu özellikle buraya dikkat etmenizi istiyorum. Arka kısmından yaptığımız için burayı ve şurayı arka kısmına çevirdim ve geliyorum. Bakın şu dörtlünün bitiş yeri burası. Buradan şöyle girişimi yapıyorum ve ipimi aldım. Buraya bu ipimi bağlıyorum. Şöyle 2 kat şeklinde zincir çekerseniz dörtlü trabzan oluyordu buralar. Şu şekilde alalım. Aynı zamanda ipimizi de devam ettirmiş olalım. Şöyle dörtlü trabzan boyutunda yerimi yaptım. Araya bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 doladım. Yine bakın buradan bir tanesini atlayıp ikincisinden giriş yapıyorum. Ve buraya şöyle dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, 3 doluyorum ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Burayı az önce göstermiştim zaten. 2, 3 doladık, bir atladık, diğerine devam ediyoruz. Diğer işaret koyduğum yere kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Evet, bakın buralara bu işlemi uyguladım. Şimdi dönüyorum. Şöyle üçlü trabzan boyutunda yükseliyorum. 1, 2, 3. Sonra üzerine bir aldım. Boşluktan giriş yapıyorum. Bir tane buraya, 2, 2 diğer boşluklara üçlü trabzanlarımı yaparak dolduruyorum arkadaşlarım. Şöyle.
Son yere geldim. Şimdi üçlü trabzanımı yaptım. Yine üzerine bir aldım. Köşeden giriş yapıp buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonra çeviriyorum. Şöyle. Altılı trabzan boyutunda bir yer yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesinin boyu yeterli arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Burayı zincir çekerek de yapabilirsiniz aynı zamanda. Üzerine 1, 2, 3, 4 doluyorum. Geçiyorum. Bakın buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıdan girişimi yapıyorum bu şekilde. Bir tanesini tek çekiyorum. Sonra 2, 2 çekerek devam ediyorum. Şimdi birinciyi bu şekilde yaptık. İkinciye geçiyoruz. Bir tane zincir çektik araya. 1, 2, 3, 4 tane üzerine doladım. Birini atladım. İkinciden giriş yapıyorum şöyle. Ve yine birini tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek burayı oluşturuyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane doladım. Bakın en önemli yeri burası zaten. 4 tane doladıktan sonra bakın şunun şu şekilde üzerinden altından geçtim. Burada bir tanesini atladım. İkincisinden giriş yapıyorum. Şöyle alıyorum. İlkini tek, diğerlerini 2 2 yine çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 doladım. Bu defa az önce bunun üstünden almıştık. Şimdi altından şu şekilde giriş yapıyorum. Bunu da şöyle itekliyorum arkaya. Bir tanesini atlayıp ikincisinden giriş yapıp buraya şöyle ilmeği çıkartıyorum. İlkini yine tek çekiyorum. Diğerlerini ikişer ikişer çekerek tamamlıyorum. Evet. Şöyle bir görüntü elde ettim. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane doladım. Buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıdan girişimi yaptım. İlkini tek, diğerlerini 2, 2 çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar göstermek istedim ki iyice anlaşılsın diye. Az önce 2 tanesini gösterebilmiştim. Şöyle bir tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. En önemli yeri. Bakın şu olan altılı trabzanımı atlayıp şuradan aldım. Buradan bir tanesini atladım. Buradan giriş yapıyorum. Ve çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir. 1, 2, 3, 4. Bakın şuradan bu defa girişimi yaptım. Bunu arkaya doğru atıyorum. Şu tam ortadakine giriş yapıp yine altılı trabzanımı yapıyorum. Evet ve bu görüntüyü elde ediyorum arkadaşlarım. Sanırım anlaşılmıştır. Şimdi bundan sonra yine aynı şekilde bu üçlü trabzanlarımızı yapacağız. Üzerine bunu yapacağız ve bir sıra daha üçlü trabzanlar yaparak artık burayı da tamamlamış olacağız. Hemen onları da yapalım arkadaşlar ve ekleme işlemine geçelim. Evet arkadaşlarım, şimdi ekleme sırasına geçtim ben. Şöyle bakın, burayı ekledim. Burada yine bu şeyi takip ederek, modeli takip ederek, bakın buradan sonra yine ilk başlangıç yerimiz, düz olan yerlerimiz geliyor ve araya şu dörtlü böyle çapraz olan yeri yaptım ve kolu bu şekilde duracak. Yani koldan aşağıya bu şekilde devam edecek. Aşağıya ise koltuk altı burası. Bakın yine burada bitirmiştik. Oradan devam ettim. Şurayı da bu şekilde yukarıya çıkarak ekledim arkadaşlar. Şimdi aynısını sizlere göstereceğim. Önce bu kol kısmından başlayalım, üst tarafından. Şurada saydım arkadaşlarım şunu. 14 tane yerim var. Diğer tarafta da aynı. Tabii ölçüleriniz değişecektir. Oraya takılmayalım. Şimdi buradan şöyle girişimi yapıyorum. İpimi alayım. Evet. Şöyle biraz daha yavaş anlatmaya çalışacağım.
Şu yapmış olduğumuz, bakın, yerlerimizden ilk başta yapmış olduğumuz yerlerimiz burası arkadaşlarım. Oradan hemen önce kenarından girişimizi yapalım. Şöyle zincirle yükselebilirsiniz. 2 3 3 4 5 6 tane zincirimi bu şekilde çektim. Şu fazla yerini de keselim. Şimdi geliyorum, bunu tam karşısında olan, bakın şurası arkadaşlar, şu işaret yerimin hemen yan tarafından şuradan girişimi yapıyorum. Bu şekilde halkanın içerisinden kaydırarak bağladım. Sonra bir tane zincir çektim. Şimdi 1 2 3 4 tane doladım üzerine ve geliyorum hemen yan taraftaki, bakın şuraya girişimi yapıyorum. Şu şekilde ilkini tek çekiyorduk, diğerlerini 2 2 çekiyorduk. Şöyle altılı trabzan yapıyoruz yine. Sonra bunu geliyorum, bu halkanın içerisinden giriş yaptım ve kaydırarak bağladım. Bir tane zincir çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Buraya kaydırarak bağladım. Bir zincirimi tekrar çektim. 1 2 3 4 doladım üzerine. Yine daha önce yaptığımız gibi, bakın şuradan şu şekilde giriş yapıyorum. Şu halkamın içerisine geçiyorum. Şöyle buraya 1 2 3 4 5 6 ile yukarıya çıktım. Şöyle açayım iyice gözüksün arkadaşlar, bakın. Şu halkanın içerisine yine şöyle aldım, kaydırarak bağladım. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 tane doladım. Şimdi ikincisi, bakın şu alttan giriş yaptım bu şekilde. Bunu bu tarafa doğru itekledim. Yine öndeki halkamın içerisinden giriş yaparak altılı trabzanımı yapıyorum. Yine çapraz bir şekilde bağlamış oldum. Şimdi buraya geldim. Şöyle kaydırarak bağladım. Bir zincirimi çektim. Yandaki halkaya geçiyorum. Bakın buna. Buraya geçtim. Şöyle kaydırarak geçtim. Bir tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4 tane doladım. Bu aşağıdan, yani şu parçamızdan bir tane halkaya atladım. İkincisinden giriş yapıyorum, bakın. Şöyle. Sonra buraya yine altılı trabzanımı yapıyorum. Geliyorum, bunu bu halkamın içerisinden şöyle kaydırarak bağlayıp bir zincirimi çekip 2 3 4 doladım. Yine aynı halkanın içerisinde bir tane daha altılı trabzan yapıyorum. Sonra buraya geçtim. Tekrar kaydırarak bağladım. Bir tane zincirimi çektim. Yan taraftaki halkanın içerisine giriş yapıyorum bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 doluyorum üzerine. Bakın şuradan şöyle giriş yapıp şuraya arkadaşlarım atladığımız yerin içerisine giriş yapıyoruz. Şöyle. Yine altılı trabzanımızı yapıyoruz. Halkamızın içerisine giriş yapıp kaydırarak bağladık. Bir zincirimizi çektik. 1 2 3 4 tane doladık tekrar. Bu defa bakın şuradan giriş yaptım. Bunu arkaya doğru itekledim. Halkanın içerisinden tekrar giriş yapıyorum ve şöyle çekiyorum. Altılı trabzanımı yapıyorum. Tekrar halkama geri döndüm. Şöyle bir tane zincirimi çektim ve bu halkamın içerisine geçiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 doladım. Yine bir tanesini atlıyorum. İkincisinden giriş yapıyorum ve buraya altılı trabzanımı yapıyorum. Halkama geçtim, hemen kaydırarak bağladım. Bir zincir çektim. 1 2 3 4. Tekrar buraya altılı trabzanımızı yapıyoruz. Yine halkaya geçtik. Şöyle kaydırarak bağladık. Bir zincir çektik. Diğer halkaya geçtik. Kaydırarak bağladık. Bir zincir çektik. 1 2 3 4 tane doladık. Bakın şuradan aldım. Hemen şu
atladığım halkanın içerisinden giriş yapıyorum. Ve buraya altılı trabzanımı yapıyorum. Geldim. Şimdi şuradan bunu da arkaya itekledim. Tekrar aynı halkanın içerisine bir altılı trabzan daha yapıyorum bu şekilde. Ve buraya geçtim. Kaydırarak bağladım. Bir zincir çektim. Yan halkaya geçiyorum. Bir zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. Buradan geçiyoruz. Yine bir tanesini atlayıp ikincisine 2 tane altılı trabzan yapıyoruz. Evet, bir diğerine geçiyoruz ve bakın şöyle sona kadar aynı şekilde eklememizi yapıyoruz arkadaşlarım, bu kol ucuna kadar. Evet arkadaşlarım, bakın bu kol kısmının buralarını tamamladım. Şurada da bitirdik ve tek 6 tane zincir çekerek aşağıdaki yere bağladık. Şimdi yan tarafına geçiyorum, koltuk altına. Şöyle bakın, şurası. Şu ipimi hemen şuraya ekleyeyim. Evet, girişimizi yaptıktan sonra arkadaşlarım şöyle bir tane zincir çekiyorum ve parçamın diğer kısmını şuraya alıyorum. Buradan da şöyle girişimizi yapıyoruz ve ikisini kaydırarak birleştiriyoruz. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra geliyorum, hemen şuradan ilk yerden girişimi yaptım. Diğerini de aynı şekilde bakın şuradan giriş yapıyorum ve şöyle alıp kaydırarak bağlıyorum. Bu şekilde. Şu fazlalıkları keselim. Tekrar 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Geldim bakın. Hemen şöyle girişimi yaptım. Kaydırarak bağladım. Diğer tarafında şöyle hemen şurasından giriş yaptım ve kaydırarak onu da bağlıyorum. Sıkılaştırdım. Bakın şöyle bir görüntü elde ettim. 1, 2, 3, 4, 5 giriş yaptık, bağladık. Sonra hemen tam karşısına gelen yerden giriş yapıyoruz. Kaydırarak bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya geçtim. Sonra karşısına geçtim. Bu şekilde bağladım. Şimdi tekrar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Önce burası, sonra karşısına gelen yerden aldım. Bakın. Şöyle bir görüntü elde ediyorum bu arada. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, böyle ekleyerek koltuk altını da tamamlamış olduk. Bakın burası işaret koyduğumuz yerde. Şimdi burada arkadaşlar modelimiz, bu çarpıları yaptıktan sonra direk gibi olan şu
dörtlü trabzanımızın olduğu yer. Şöyle oraya geçtim. Hemen şöyle girişimi yapıyorum yandaki ikili trabzanımın üzerinden. Yine buraya şöyle 1 2 3 ve 4 tane bu şekilde yükseldikten sonra şunu çıkartalım. Karşısına gelen yerden hemen şöyle girişimizi yapıyoruz. Kaydırarak bağladık. Bir zincir çektik. Bir tanesini atladık. Diğerine geçtik. Oraya da kaydırarak bağlıyoruz. Sonra 1, 2, 3 tane doluyoruz. Alttan yine bir tanesini atlayıp ikinciden giriş yapıp buraya 1, 2, 3, 4. Sonra bir zincir çektik. Buradan bir tanesini yine atlıyoruz arkadaşlar. Bakın şurayı atlıyoruz. Buradan giriş yapıyoruz. Kaydırarak bağlıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4. Birini atladım. İkincisinden giriş yapıyorum. Ve buraya bağlıyorum. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geçiyorum bakın. Birini atlıyorum diğerine. Bir zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4 tane doladım. Birini atladım buraya. Evet bakın şöyle. Koltuk altını da bu şekilde eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Şuradan hemen birini atladım. Buraya geçtim. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Bir tane atladım buraya. Yukarıdan da bir tanesini atlayıp buraya ekliyorum. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Sonra bir zincir çekiyoruz ve buraya bağlıyoruz. Evet bakın. Şöyle göstereyim size. Şimdi bunu da arkadaşlarım buraya gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Ve bu arayı bağlıyoruz. Daha sonra uç kısımlarına bakın burada gördüğümüz işlemi uygulayacağız. Şöyle daha güzel derli toplu dursun diye. Evet şimdi bakın son yere geldim. 1, 2, 3. Buradan da girişimi yapıyorum. Şimdi bakın şu son yerime de buradan şu şekilde bağlıyorum. Şimdi arkadaşlarım bakın bu aralarda bazen denk gelmeyebiliyor.
atlamalarda falan hani şey yaptıysanız böyle arada 2 tane yaparak burayı denk getirmeye çalışın. Şimdi ben yaşadığım için size de bu şekilde söylüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi burayı da bu şekilde ekledikten sonra ucuna geçiyorum. Kol uçlarına, yakasına, en alt kısmına, yakasına yapmasak da olur ama yaparsak da daha güzel olacak diye düşünüyorum şu anda. Şimdi buradan şöyle buraya giriş yapıyorum. Kaydırdım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Üzerine 2 doladım. 1, tekrar 2 doladım. 2, şöyle 3. Yani toplam 4 tane şu şekilde yer yaptım. Geliyorum hemen şu köşeden girişimi yapıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Üzerine 2 doladım. Yanına 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle. Sonra geliyorum. Buradan girişimi yapıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 2 doladım. Buraya da 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve geçiyorum buraya. Şöyle köşesinden giriş yapıp sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2 ve 3. Şu şekilde arkadaşlarım. Geliyorum. Şu yerden hemen şöyle giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. Ve bu şekilde hem bu kol uçlarını hem şu alt kısımlarını, buraları da arkadaşlarım, bir de yaka kısmını, şurayı her bir halkamızın içerisine giriş yaparak yapabilirsiniz burayı da, ya da şu aralardan giriş yaparak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, kenar kısımlarını da bu şekilde çevirdim bakın. Toplamda 500 gram civarında ip kullandım arkadaşlarım modelimi yaparken ve böyle bir güzellik ortaya çıktı. Umarım sizler de sever ve sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü mü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.